Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile hazırlarından çok daha güzel ve lezzetli ev yapımı tahin helvası tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için genişçe bir tencereyi veya tavayı ocağa alıp içerisine 250 gram tuzsuz tereyağı veya margarin ilave edelim. Ben tereyağı kullandım ve ocağı orta ateşte açıp yağın erimesini bekleyelim. Yağ eridikten sonra üzerine 2 su bardağı un ilave edelim. Bu arada benim kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Bardak ölçüsü bu tarif için gerçekten çok önemli. Eğer unu fazla ilave ederseniz istediğiniz kıvamı yakalayamayabilirsiniz. Şöyle karıştırdım. Gördüğünüz gibi unu tamamen içerisine çekti. Şimdi bir su bardağı daha ilave edip tekrardan karıştırıyorum. Daha sonra baktım ki un tamamen yağ ile birlikte karıştı ve yarım su bardağı kadar daha ilave ettim. Toplamda 3,5 su bardağı un ilavesi yapmış oldum. Bu arada ocağınız mutlaka orta veya kısık ateşte olmalı ve de sürekli karıştırmalısınız. İşte ben biraz yavaş karıştırayım veya ocağımın altını açayım hemen kavrulsun derseniz bu iş olmaz. O yüzden sabırlı davranmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında içerisine tahin ilave edeceğimiz için başta yağ miktarını olabildiğince az tuttuk. Yani yağ una tamamen doydurduk. O yüzden de unumuz içerisinde topak topak görünebilir. Bu topaklanmayı en aza indirebilmek için karıştırırken üzerinden bastırarak kavurmayı unutmayalım. Diğer helva tariflerinden farklı olarak unumuzun rengi değişene kadar değil sadece kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ortalama 15 dakika kadar kavurduktan sonra içerisine 1 su bardağı pudra şekeri ilave edip un ve şekeri birbirine güzelce karıştıralım. Benim kullandığım pudra şekeri birazcık topaklanmıştı. Eğer sizinki de bu şekildeyse daha sonrasında zorlanmamanız için başta elekten geçirmenizi tavsiye ederim. 1 su bardağını tamamen una yedirdikten sonra 2. su bardağı pudra şekerimizi de ilave edip karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada ocağımız mutlaka kısık ateşte olmalı ki unumuzun rengi değişmesin. Eğer tavanız veya tencereniz çok fazla kaynar ise karıştırma işlemi bitene kadar ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Daha sonrasında ise içerisine 1 su bardağı tahin ilave edip güzelce karıştıralım. Şöyle karıştırdıkça baktım ki tahinimiz yeterli gelmedi ve yarım su bardağı kadar daha tahin ilave edip tekrardan karıştırmaya devam ettim. Bu arada farklı ölçülerde hazırlasanız bile sıkıntı çekmeyesiniz diye tarifi bu kadar detaylı anlattım. Her zaman olduğu gibi benim malzeme listem açıklama kısmında yazılı olacaktır. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Ortalama 7-8 dakika kadar kısık ateşte sürekli karıştırdıktan sonra helvamız artık hazır. Şimdi ocağı kapatalım ve helvamızın 3'te 2'sini farklı bir tabağın içerisine alalım. Şimdi tenceremizde geriye kalan 3'te 1'lik kısmın üzerine ise 1 dolu yemek kaşığı kadar kakao ilave edip güzelce karıştıralım. Tarifimi buraya kadar izleyen değerli izleyicilerim, beni her nereden takip ediyor iseniz bulunduğunuz ili veya ülkeyi yorum kısmında yazıp önüne ise o ülkeye veya ile ait en meşhur yemeği yazarsanız çok sevinirim.
Ve helvamızın kakaolu kısmı da artık hazır oldu. Şimdi herhangi bir kap veya kalıp alıp içerisini streçle güzelce kaplayalım. Streçle kaplamamın nedeni ısıya dayanıklı olması. Dilerseniz streç yerine buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Veya yağlı kağıt bile kullanabilirsiniz. Dilediğiniz şeyi, önemli olan kalıbınızın içerisine helvanızın yapışmamasını sağlamak. Ve kalıbımız artık hazır oldu. Şimdi helvalarımızı gelişi güzel bir şekilde kalıbın içerisine alalım. Helvamızın tamamını kalıbın içerisine aldıktan sonra aralarında boşluk kalmaması için üzerinden bastırarak düzleştirelim. Hazır olan tahin helvamızı oda sıcaklığına gelene kadar bekletip daha sonra ise buzdolabında en az bir gece kadar dinlendirelim. Ne kadar çok dinlendirirseniz lezzeti de bir o kadar artacaktır. Yeterince dinlendirdikten sonra helvamızı ters çevirerek altındaki streçi veya poşeti çıkartalım. Bu arada helvanızı saklama kabının içerisinde buzdolabında 3-4 hafta kadar bekletebilirsiniz. İlk günkü tazeliğini, lezzetini koruyacaktır. Ve şöyle gördüğünüz gibi helvamızın görüntüsü de gerçekten çok güzel, ama dilerseniz tekrardan benim gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Helvanızı kesmeden önce oda sıcaklığına gelmesini beklerseniz keserken de zorlanmazsınız. Ben beklemeden kestiğim için keserken birazcık zorlandım. Ve sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna geldik. Umarım denersiniz. Gerçekten de denemeye değer tariflerden bir tanesi. Çünkü dışarıdan hazır aldıklarınızdan çok daha lezzetli, güzel, aynı zamanda da yarı maliyetine 2 katı kadar fazla helva elde edeceksiniz. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğeni bırakmayı, emoji dahi olsa yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere.